Erkek köle mağarası. Yes. Erkek kölelerin bekletildiği alana giriyoruz şu an. Zamanında. Burası aynı zamanda bir kale. Ve köleler buradan Avrupa'ya. Karanlık bir mağara. Okay. Join them. Yes. Okay. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Eğer köleleştirilmiş Afrikalıların tarihini ve Gana'daki esir zindanlarını öğrenmek istiyorsanız bu video tam size göre. Ama üzücü görüntüler ve üzücü anlatımlar olacak. Baştan uyarayım. Bugün Cape Coast Kalesi'ni ziyaret edeceğiz ve burada bulunan zindanlar arasında daha iyi bilinenlerden biri. Köleleştirilmiş Afrikalıların burada kalması ve yaşaması sırasında neler yaşadıklarını anlatacağız. Zindanların tarihini anlatacağız açıkçası. Ve 1972-73 yıllarında Kanada Üniversitesi'nden bir grup arkeolog da en basit haliyle söyleyebilecek olursam bu odanın duvarlarının içine işleyen insan DNA'ları buldu. Ve bu odanın duvarları adeta insan enzimleri ve DNA'larıyla kalıplaşmış olduğu tespit edildi. Rehberimiz de bunları anlattı bizlere. Avrupalıların altın sahil olarak tanımladıkları bu ülkeye tüccarlar olarak geldiklerini ve sonra misyonerler olarak kaldıklarını hatırlamak önemli. Portekizlilerin, Hollandalıların ve İngilizlerin. Portekizliler altın sahiline gelen ilk Avrupa ülkesiydi, ulusuydu. 1472 civarına geldiler ve ilk olarak getirdikleri şey kiliseydi. İngilizler İngiliz kilisesini getirdiler daha sonrasında ve İngiliz kilisesine dönüştürdüler ve tarıma ağırlık verdiler. Kraliyet hükümeti de burada 1752 civarında başladı. Şeker ve altın gibi ticaret mallarını sömürmeye başladıktan sonra insanları da yeni ticaret malzemeleri olarak aynı yerlere koydu. Başta Portekizliler, ardından Hollandalılar ve en sonunda İngilizler. Gerçekten dehşet verici bir deneyim yaşadık ve burada olmak beni gerçekten etkiledi ve sinir etti. Eğer gelmediyseniz buraya gelmeniz gerekiyor. Eğer Gana'ya yolunuz düşerse mutlaka uğramalısınız. Zira bu videoyu gerçekten izlemek istiyorsanız siyahilerin Amerika'ya, Avrupa'ya gitmeden önce başlarına neler geldiğini daha iyi anlamanızı sağlayacağına inanıyorum. Şimdi Cape Coast Kalesi ilk olarak Portekizliler, sonra Hollandalılar ve ardından son olarak İngilizler tarafından kullanıldı ve bu kale hep daha sonra İngilizlerin oldu. Geçen yılda yine Gana'da yer alan Jamestown köle zindanını gezmiştim. Geçen yıldakiyle bugünkü turla karşılaştırabileceğim belki daha fazla şey öğrenebilirim diye düşünüyorum. Çünkü ilk seferinde her şeyi anlamak ve yakalamak gerçekten zor olabiliyor. Batı Afrika'nın tamamında Avrupalılar yaklaşık 66 tane köle zindanını inşa ettiler. Gana ise altın nedeniyle dünya bu bölgeye Avrupalıları çektiği için toplam bu 66 zindandan yaklaşık 46'sına sahipti ve bu zindanda transatlantik kara ticareti zirveye ulaştığında İngiliz tarafından inşa edilmiş. Esirler bugünkü Gana'nın yanı sıra Togo, Benin, Nijerya, Mali, Senegal, Gambiya ve diğer komşu Batı Afrika ülkelerinden yakalanarak buraya getiriliyordu. Ve bu zindanda ilk arama noktası ise az önce geçtiğimiz Palava salonu idi. Ve şu anda zindanda 5 bölüm var ve ilk odadan geçeceğiz ve toplam 5 odanın geri kalanını da rehberimiz bize anlatacak. 5 odanın her biri o zamanlar 1000 erkek için tasarlandı. Yani her bir odada 200 erkek en az 2 hafta orada kalacak şekilde dizayn edilmiş ki biz 5 dakika zor katlanıyorduk açıkçası. Ve o zamanlar ülkede elektrik yoktu. Sarnıçlar burada yağmur yağdığında suyun geçtiği bir sistemde sarnıçlar var. Ve yiyecekler, diğer malzemeler ve benzer şeyler tabii ki o zamanlar hemen bu kalenin önündeki okyanusa atılırdı. Ve bu nedenle o zamanlar
nasıl kötü koktuğunu hayal edebilirsiniz. Sivrisinekleri, hastalıkları hayal edebilirsiniz. Ve sadece sıcaklık bile yeterliydi bunların yaşanması için ve bu insanlar burada o kadar uzun süre yaşamaya zorlandılar ve gerçekten öldüler. Gerçekten her yıl milyonlarca insan şu an bulunduğumuz zindanlarda hayatını kaybetti. Cape Cod Kalesi'nde turumuza devam ediyoruz. Rehberimiz anlatmasına devam ediyor ve gerçekten çok üzücü şeyler anlatıyor bize. Az önce gösterilen alandan tünele giriyor köleler ve daha sonrasında ise aşağıda tünelden gruplar halinde ilerleyip artık son yolculuklarını çıkıyorlar. Yani gemiye bindirilmeye başlıyorlar. Buradan seçkin askerler bu üstten sadece onları gözlemliyor. Ne buradan aşağı bir merdiven ne de aşağıdan yukarıya bir çıkış söz konusu. Sadece artık giderken son kez rahat bir nefes alabilmeleri için buradan bir nebze hava girişi sağlanıyor. Biz de oradan da bir aşağı şöyle bir kısaca göz Son gemiye bindirilmeden önce baktıkları yer. Askerler sadece buradan bakıyor. Ne basamak var ne de son bir kez gün ışığını görmeleri için. Buradan geçip gidiyorlar. Okay, so this was the end of the underground passage. Daha öncesinde rehberimizin gösterdiği o alanda orijinal bir kapı vardı ve daha sonra burada şu an gösterdiği yerde de daha ufak bir kapı yer alıyordu. Orijinalini tabii ki kaldırmışlar. Buradan artık kaptan seçiyordu köleleri, kimilerini ayırma yetkisine sahipti geminin kaptanı. Dolayısıyla buradan artık eleniyorlar ya da artık dayanamayacak, hizmet edemeyecek durumda olanlar tabii ki buradan eleniyordu. Elendikten sonra ne mi oluyordu? Anlatmayayım. Ve şu an bulunduğumuz alanda kadın kölelerin bekletildiği alan. Burada da çok üzücü şeyler anlatıldı. Taciz olayları, doğum yapan kadınların ayrı bir alanı alındı ve sadece öyle anlarda sıcak yemek ya da insani bir şekilde davranıldığını söylüyor ama daha sonrasında doğumdan sonra ise tekrar bu odaya getirilip köleliklerine devam ediyorlar. Ve burası da hücre. Hani az önce anlatmıştım ya, son kapıda kaptan seçiyor, işte kölelik yapabilecek durumu kötü olan kişileri oradan ayırıp buradaki hücreye kapatıyorlar. Arkasında görmüş olduğunuz kapı ise orijinal kapı. Bu kaledeki ilk yapıldığından bu yana kullanılan ilk orijinal kapı olduğunu belirtiyor ve bizi de birazdan bu içeriye alacak. İçeride ne mi oluyordu? Gelin onu da birazdan anlatayım. And that's why they needed the special passage. We're gonna go there to have a look. Please watch out, okay? And go down. Ve işte kapıdan biz de içeri giriyoruz. Buradan köleler içeri alınıyordu. Zaten artık neredeyse son nefesini verecek durumda olan köleler 3 kapı arda arda geçiyorlardı ki sanki kaçabilirler düşüncesi mi artık ya da kokular sebebiyle mi bilmiyoruz ama bu alana alınıyorlar. Yani şu görmüş olduğunuz alana biz yaklaşık 20-25 kişi giremedik ve buraya yüzlerce köle hapsediliyordu ve burada ne yemek ne su veriliyordu. Kapıda kapatıldıktan sonra havada almayan bu ortamda artık o insanların ölmesi bekleniyordu. Ta ki son kişi de ölene kadar bu odada kimse girmiyor, kimse de çıkmıyordu. Daha sonra herkesin öldüğü tespit edilince yine Ganalılar tarafından burası boşaltılıyordu.
Okay, they had 2 extra doors. 1, 2, 3. Meaning it was worse than you felt. You've been in here 2-3 days, the white soldiers will come find out how many people dead, how many alive. If they carry their son dead, their son alive, will not get rid of the dead bodies. The living stay here with the dead. If the Lord The fact that I'm able to walk out and they weren't. And then fine. Ve şimdi de kalenin üst kısımlarına çıkıyoruz. Burada tabii ki seçkinler yer alıyordu. O zaman işte Hollandalılar, Portekizliler ve İngilizler bu alanlarda yer alıyordu. Bu alanlarda lüks ve şatafat içinde yaşıyorlardı. Kendileri öyle anlattı rehberimiz. Aynı zamanda şu da vardı ki İngilizlere yardım eden Ganalılar vardı ki bunlar da tercüme için yer alıyorlardı burada. Dolayısıyla onlar da bu alanda kalıyordu. Ve az önce söylemiş olduğum gibi aslında hem bir zindan hem de bir kale burası ve birazdan göreceksiniz toplarla da korunuyordu. Zira kimi zaman tabii ki tüm Ganalılar ayaklanıp buradaki işte abilerini, kardeşlerini, babalarını, dedelerini kurtarmak istiyorlardı. Dolayısıyla da kimi zaman buraya saldırı girişimleri de oluyordu. O anlarda da buranın nasıl savunulduğuna dair kısa bir anekdot verdi bize rehberimiz. İşte bu şekilde duvara yaslanıyorlar. Yan taraflarda toplar var ve o toplar sürekli olarak ateşleniyordu ve silahlarla, tüfeklerle buradan ateş ediliyordu o kişilere. Tabii ki gezimiz esnasında sorduk neden isyan çıkmadı, neden karşı çıkılmadı bu girişimlere diye. Elbette ki zaman zaman karşı çıkılmış, elbette ki çoğu kez direnç göstermişler. Fakat tüm o gelen Portekizlilerin, Hollandalıların ve İngilizlerin hepsinin elinde silahlar olması, modern silahlı, zamanının modern silahlarının olması sebebiyle hiçbir şekilde fiziksel olarak güçlü olsalar bile o silahlara karşı gelemedikleri için olmuş. Bugünlük videomuzdan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer videoları da izler ve kanala abone olursanız videoların devamı gelecektir. Hepinize Gana'dan sevgiler.